Dünya ekonomisinin kalbi Londra'da atıyor derler. Mandela'nın da burada heykeli var. Dedikleri şey, içeride bir çan var. O çanın adı Big Bang. Arkadaşlar geldim, resimlerimi, videolarımı çek. Hayat standartları çok yüksek arkadaşlar. İstedikleri arabayı alabiliyorlar. Çok önemli değil. Vizeyi çok fazla kafanıza takmayın. Herkesin hayal ettiği bir yer. Arkadaşlar böyle köşe başlarına falan genelde böyle publar oluyor. Şimdi şöyle sizlere göstereceğim. Buradan da Londra merkeze doğru gideceğim. Yeşilliği görüyorsunuz abiler. Efsane yeşil. Burada hayat standartları çok yüksek arkadaşlar. Belli oluyor zaten. Evlerin önündeki arabalardan, evlerin yapısından, yollardan, düzenden, sakinlikten. Yani şurada bir tane Volvo var. BMW var. Şurada kafanızı çeviriyorsunuz. Hep böyle yani 2-3 yaşında arabalar maksimum. Eski araba da varsa büyük ihtimal adam takmıyordur yani. Aylık 200 pound, 300 pound paraya istedikleri arabayı alabiliyorlar. Çok önemli değil. Sadece bizim gibi ülkelerde bu işler biraz sıkıntı oluyor. Ben niye buraya geldim? Ben eğitim için geldim. Ama gezmek için isterseniz de gelebilirsiniz. Bu şekilde gelen insan çok fazla var. Dün birkaç tane Türk'le karşılaştım. Dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor. Vizeyi çok fazla kafanıza takmayın. Hani böyle zor, böyle zor bilmem ne. Yani randevu bulabiliyorsunuz. Randevuda problem yok. Sadece pahalı bir vize. Ben 2 yıllığına 575 pound mu? Öyle bir para ödedim. 2024 yılı için. Sıradan işte belgeleri tercüme etmeniz gerekiyor falan filan. Biraz uğraştırıyor ama hani çok da zor bir şey değil. Öyle gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Geldiğinize değiyor arkadaşlar. Ne kadar para harcadım tam hatırlamıyorum ama toplam. Yani zoruma gitmedi yani. Sonuçta buraya gelip bu ortamı görüp burada insanların yaşam tarzı, kültürleri çok rahat söylüyorum değer. Siz de mutlaka ne yapın ne edin fırsatını bulduğunuz zaman gelin buraları görün. Ha yaşamak için kolay değil. Sonuçta gurbet abicim. Toplum bilmediğin toplum. Burada ölsen herhalde gelip kolay kolay yardım eden olmaz. Ya da ne bileyim bir paraya sıkışsan, bir derdin olsa, bir şey olsa. Çünkü adamlar seni tanımıyorlar. Seninle zaman geçirmemişler. Senin gibi değiller. Bizim oradaki kültür ile buradaki kültür arasında çok fark var. Buralarda falan çalışmadan yaşamak. Yani Türkiye'de hadi bir şekilde biraz idare edersin anne baba falan. Ben sağımda solumda var mesela 3-5 kuruşa yaşayan insanlar var. Ama burada imkansız. Burada mutlaka ama mutlaka çalışman şart. Bu sağ taraftaki eve baksanıza ya. Böyle bir şey var mı ya? Herkesin hayal ettiği bir yer. Çok da güzel süslemişler. Bahçesi var. Tam böyle yanında böyle güzel bir yeşillik var. Mesela şu köşedeki ev de çok iyi ama onlar buradaki abla gibi diyeyim süslememişler. Arkadaşlar London Bridge Station'dan Tower Bridge'e gidiyorum. Giderken sizlere şöyle göstereyim. Şöyle değişik bir bina yapmışlar. Şöyle daha net görüyor arkadaşlar istasyonun ismi. Şu binaya bayıldım ya. Arkadaşlar böyle köşe başlarına falan genelde böyle publar oluyor. İngilizler de çok seviyor bu pub işlerini ya. Abicim her yerde insanlar sosyalleşiyorlar ya. Ben elimden geldiği kadar otobüste takılmaya çalışacağım. Çok zor olmadığı sürece. Niye? Çünkü otobüste çekim yapabileceğim. Diğer türlü çekim falan yapamazsınız metronun içerisinde. Klasik bir İngiltere havası. Kapalı. Herkesin hemen hemen elinde kahve oluyor genelde arkadaşlar. Şu an hava iyi. Bir 5 dakika sonra yağmur yağabilir. Şu İngiltere bayrağı oluyor abiler. Şuradaki de Birleşik Krallık. Yani o bayrağın içerisinde İskoçya var, Galler var, İrlanda var. Ama İrlanda. Bağlı olmayan diğer İrlanda. Şu gördüğünüz yer metro istasyonu. İnsanlar oradan geliyorlar. Arkadaşlar bu arada İngiltere metrosu dünyanın yani ilk yapılan metrosuymuş ve savaş zamanı çok işlerine yaramış. Zaten şehrin bütün yoğunluğunu alıyor. Ayrıyetten savaş zamanı da orayı sığınak olarak falan kullanmışlar. Bakın yerleri yine görüyorsunuz. Adamlar hani yediğini içtiğini yere atıyorlar. Ama anladığım kadarıyla buraya şöyle bir ay önce falan gelmek lazımmış. Bu arada burayı öğrendim arkadaşlar. Burası otel. O diğer arka tarafta ilk gösterdiğim yerde tren istasyonu. McLaren. Bence iyi. Çok iyi.
Londra deyince, hatta daha doğrusu İngiltere deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi Tower Bridge. Ondan sonra London Eye var. Bunlar ikonik arkadaşlar. Bunları yani gelip de görmeden gitmek çok sıkıntı yani. Kesin görün. Arkadaşlar değişik binalar yapmışlar. Arkadaşlar birkaç tane video çektim. Birkaç tane de resim çektim Instagram için. Burası daha kalabalıkmış ya. Burada daha iyi poz veriliyor herhalde. Bir bakayım. Burada böyle insanlar yeşilliğin içerisinde oturmuşlar. Ben de şuradan bir yerden 2 tane resim çektireyim. Şimdi köprüye doğru çıkacağım. Bakalım bizi neler karşılıyor. Bu köprünün yapımında birçok insan ölmüş. Ölen insanların da isimlerini falan köprüye hep yazmışlar. Yani kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama arkadaşlar efsane. Tekrar buradayım. Hi guys. Londra para işinin merkezi. Dünya ekonomisinin kalbi Londra'da atıyor derler. Birçok bankanın, birçok ülkenin altını Londra'da yatar. Resimlerimizi çektik. Şöyle köprünün diğer tarafına doğru yürüyoruz. Abicim her yerde kamerayı durdurup video çekesim geliyor, resim çekesim geliyor Instagram için. Köprüye çıkış varmış da arkadaşlar şu an kapalı herhalde. Açılıyor arkadaşlar. Bu köprü yapmak için bayağı uğraşmışlar zamanında. Hani yapalım yapmayalım yolu kapatırız falan filan derken bu köprü açılabilen bir köprü yapmışlar. Sonradan izin vermişler yapımına. Yoksa yapmıyorlar. Bir de yukarı gördüyseniz şurada cam olan yerler var. Mesela insanlar üzerinde yürürken korkuyorlar. Hani o düşecekmiş hissiyatı veren şeyler var ya. Arkadaşlar gelirseniz son giriş saat 5'te. Gördüğünüz gibi 6'da kapanıyor. 24'de ve 26 December'da kapalı zaten öyle diyorlar. Bir kişi başı yetişkin 13.4, engelli 10.10, öğrenciler 10.10, senior 10.10 dediği yaşlılar herhalde. Evet. Çocuklar 6.7. Yani fiyatlar fena değil. Family yani ailelere de indirimler de var. Görüyorsunuz fiyatları. Olur da gelmek isterseniz aklınızda bulunsun. Ben çıkarım da buralardayım zaten. Önce bir şey yapayım. Şu eğitimlerimi falan filan işimi gücümü bir halledeyim. Gelirim, çıkar. Yani buraya kadar gelmişken abicim burada da şöyle bir durum var. Kimisi sağdan gidiyor, kimisi soldan gidiyor. İngiltere ters olduğu için şöyle köprümüzü bitirelim. Ondan sonra yeni ufuklara açılalım.
Şurası işte İngiltere'nin bayrağı arkadaşlar. Şimdi Tower Bridge'i bitirdik arkadaşlar. Kale var. Bu kralın ara sıra gelip yaşadığı, hani bizim Osmanlı'daki padişahların yaşamış olduğu saraylar gibi sarayları var. Ama şu an kapalı. Şimdi Westminster'a doğru yürüyeceğim. Ya zaten bu kalenin de öyle büyük bir esprisi yok arkadaşlar. Benden size demesi. Ben daha önce gelmiştim de hani bizim o içeri girmedim, yalan söylemeyeyim, ama dışarıdaki görüntüsü bile yani o kadar hoş değil. Baksanıza ne var bu kalede yani, bakın. Zamanım olmuş olsa, içeri açık olmuş olsa girerim. Ama yani bilmiyorum, birkaç gün geçsin bakalım. Belki girerim. Ne olacak görelim. Ama öyle dışarıdan bakınca çok öyle bir ihtişamlı bir saraya benzemiyor. Şimdi Westminster'a doğru gideceğim, Big Ben'e. Bakalım orası nasıl. Hava güzel ya, efsane. Böyle 15-16 derece. Yani üstümde bir mont var ama yürüdüğüm zaman çoğu zaman terliyorum valla. Burada bitmeyen protestolar var. Geçen sefer de vardı. Ne yazıyor? 41 bin tane insanı öldürdüler. 14 binden fazlası da çocuk diyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ya şu hale bak hele ya. Gel de üzülme abi. Gel de insanın canı sıkılmasın. Bir yanda ne hayat var, bir yanda neler var. Üzülmemek elde değil abi. Nasıl üzülmeyeceksin ki? Nasıl üzülmeyeceksin? Well, there's nobody coming, Carmen. Holy shit. Acayip bir sessizlik var. Yani normal konuşsam sesim duyarlar. Acayip bir sessizlik oldu ya. İnşallah bir an önce bu problemler çözülür, savaşlar biter, herkes normal yaşantısına devam eder. Yani bizler burada yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, takılıyoruz kafamıza göre de. İnsanlar böyle dışarı çıkıp serbest bir şekilde yaşayamıyorlar. Kolay değil, Allah sabır versin. Ukrayna'daki savaş, Filistin'deki savaş, bunlar hiç kaldırılabilir şeyler değil. Ben de yolun ortasında durdum ama birisi bana çarpmazsa iyi. London Eye karşıda arkadaşlar, görüyorsunuz. Burası da yine bahsetmiş olduğum ikonik yerlerden bir tanesi. İnsanlar orada durup resimler çekiyorlar. Arkadaşlar geldim, resimlerimi, videolarımı çektim Instagram için. Şimdi de Big Ben'e doğru gidiyorum. Güzel bir mekan ya. Işıklarla beraber falan baksanıza. Aklıma Dubai'deki, orada da var ya, ne diyeyim artık, onun ismi neyse hatırlamıyorum şimdi. Arkadaşlar biraz takıldım. Tekrar geldim. Görüyorsunuz London Eye. Şurada London Bridge. O köprü zaten klasik normal bir köprü. Tower Bridge değil. Burada da Westminster. Şu da bizim meşhur Big Ben dedikleri saat kulesi. Ama asıl Big Ben dedikleri şey, içeride bir çan var. O çanın adı Big Ben. Burası da şu an hala güncel olarak, yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kullanmış oldukları bir bina. İnsanlar hala burayı kullanıyorlar. Müsait olduğu zaman izin veriyorlar. Girip içeri bakabiliyorsunuz. O televizyonlarda hani görüyorsunuz ya, yeşil koltuklu İngilizlerin takılmış olduğu, İngiliz milletvekillerinin, başkanlarının falan gelip konuşma yapmış olduğu yer. Ben akşam geldiğim için şu anda kapalıdır %99. Ama gündüz gelirsem bir girerim. Sizler için orayı da çekmiş olurum. Şimdi yıllar önce buraya gelip bir poz vermiştim, bundan 6 yıl önce falan. Şimdi siz de kuyruğu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada bir telefon kulübesi var. Herkes burada resim çektiriyor. Gündüz vakti de inşallah geleceğim buraya. Burada da önemli insanların heykelleri var. Şurada Churchill'ın heykeli var. O adam da İngilizlerin Almanlara karşı dik duruşunu, yenilmeyişini sergiliyor. Adam o zaman çok iyi bir politika izlemiş. İngiltere'nin Almanya'ya karşı yenilmemesini sağlamış. O zamanki zor şartlarda çok büyük adımlar atmış. İyi bir politika izlemiş. O yüzden o da İngiltere için çok önemli bir insan. Onun da burada heykelini koymuşlar. Mandela'nın da burada heykeli var diye biliyorum. Bir müsait zamanda gelir bakarım. Arkadaşlar o gösteri yapan, Filistin'e destek veren insanlar oradalar. İşte polisleri de görüyorsunuz, etraflarını çevirmişler. Duran heykel zaten Churchill'ın heykeli. Az çok görünüyor. Ama böyle sessizce oluyor. Böyle her kimse ses çıkarmıyor. Burada ne yapsın garibanlar? Şu arkadaşlar, şu arabalar Türkiye'de dünyanın parası. Mercedes G kasası.
Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim arkadaşlar. Geçeceğim köprünün ismi London Bridge. Londra Köprüsü diye geçiyor. Üzerinden karşıya geçeceğim. Ondan sonra bakalım bizi orada ne bekliyormuş. Coño, pues ya que estamos por al lado y no nos hicimos la puta foto. Buradan da manzara güzelmiş arkadaşlar. Vakit geç oldu arkadaşlar. Bir fotoğrafçı arkadaş buldum, İranlı. Şurada gidiyor sağ olsun benim resimlerimi de falan da çekti. 5 pound karşılığında 5 tane resim çektirdim. İşte London Eye. Mecid. Saat kaç olmuş? Hava kararmış. Böyle hava biraz da soğumuş. Ufaktan da böyle yağmur atıştırıyor. Ama insanların umurunda değil abicim. Herkes sporunu yapıyor. Değişik. Ben şimdi metroya gidip oradan trene gideceğim. Trenle de eve gideceğim. Yoruldum. Bisikletliler bile kırmızıda duruyor arkadaşlar bakın. Ne kadar çok bisikletli var ya. Göstericiler yavaş yavaş dağılıyor. Gördüğüm kadarıyla. Onlar da artık ne yapsınlar abicim ya. Acıktım, yiyecek bir şeyler bulursam yiyeceğim ama nasıl bulacağım anasını satayım. Buradaki her mekanda full. Şu karşıda fish and chips yapan bir yer var. Bu İngilizlerin meşhur balık ve patates kızartması. Ama kalabalıktan dolayı yiyemiyoruz. Bak insanlar kırmızıda geçiyor, sıkıntı yok. Yani bu olayı sık görebilirsiniz. Genelde insanlar burada araç olmadığı zaman her yerde geçiyorlar. Kimsenin kimseye de karıştığı, kimsenin kimseye bir şey dediği de yok. Bilmiyorum. Yine bir gelip bir polis bana ceza yazarsa 500 tane adam gösteririm ona. Yarım saat, bir saat içerisinde. Mekan full arkadaşlar. Mekan full. Giremiyoruz. Neyse abiler. Ben metroya geldim. Buradan girişi yapıp gideceğim. Şunlar da güvercinler konmasın diye.